Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir model başlayacağız. Modelimizde kullanacağımız ip şöyle az ince bir ip, 100 gram 360 metre uzunluğu olan iplerden. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay, gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 3 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmeklerimizi ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Şöyle ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi çıkardıktan sonra şöyle birkaç sıra haroşa lastik yaptım. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Model lastik istiyor. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm yine. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Şöyle birinci sıra düz, ikinci sıra arka yüzünde ters. Şimdi üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Devamında 4 ilmek düz. Bakın kesme işleminden sonra 4 ilmek düz ördüm. 1 ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Yani kestim sola doğru. Sıra sonunda 2 düz ilmek. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzünde yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Bu modelde arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Farklı bir işlem yok. Evet, şöyle. Benim tersleri şöyle alış şeklim böyle. Yani elim böyle alışmış, böyle de devam ediyorum. İlmeklerim daha düzgün görüntüsü oluyor. Bunu soranlar oluyor. Evet, 4 sırayı tamamladım. Şimdi 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Devamındaki 2 ilmeği
sağa doğru keseceğim. Ben şu şekilde alamıyorum, hem de ilmeklerim ters geliyor. Şöyle buradan soldan girerek yapıyorsanız o şekilde 2 ilmeği alıp kesebilirsiniz. Benimki öyle düzgün olmadığı için ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Daha sonra ikisini bir alarak sağa doğru kestim. Kesme işleminden sonra bir artırma, sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. Ve sıradaki 2 ilmeğimi de sola doğru kestim. Şöyle bir görüntümüz var bakın. Daha sonra bir düz ilmek, sıradaki 2 ilmeğimizi sağa doğru keselim. 2 ilmeğimi aldım, sağa doğru kestim. Bir artırma, sıradaki ilmeğim düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Arada bir düz ilmek. Şimdi yine bu 2 ilmeğimizi sağa doğru kesiyoruz. 2 ilmeği sağa doğru kestim. Bir artırma yaptım, bir düz ilmek ördüm. Tekrar bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi de sola doğru keselim. Sıra sonunda bir düz ilmek, daha sonra kenar ilmeğini örelim. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İlmeklerimizin tamamını ters örerek devam ediyoruz. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi 6 sırada modeli kaydırarak yapacağız. Yani toplamda 12 sıra yapmış olacağız. 7. sıra ön yüzündeyim. Burada 1. sırada ne yaptıysak aynısını yapacağız. Yani ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. 7. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Evet. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Dokuzuncu sıra ön yüzündeyim. Şimdi modeli kaydırarak kuracağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra. Bakın şuraya kadar. Şu kesme ilmeğimizle beraber 6 ilmek düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Bakın şuradaki üçlü ilmeğe dikkat edin. Birincisini ördük, artırma yaptık. Diğer ikisinde de kesme işlemi yaptık. Şöyle. Devamında 4 ilmek düz. 4 düz ilmekten sonra bir artırma,
sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek sola doğru keselim. Daha sonra sıra sonunda 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. 10. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dediğim gibi arka yüzünde, bu modelde yani arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz her sırada. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek tamamladım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. 11. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimin yine yönlerini yani yerlerini değiştirerek sağa doğru kestim. Sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Arada bir düz, tekrar sağa doğru keseceğim sıradaki 2 ilmeğimi. 2 ilmeğimin yerini değiştirdim ve sağa doğru kestim. Daha sonra bir artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir alarak sola doğru düz ördüm, kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 1, 2, 3 ve 4 ilmek düz ördüm sıra sonunda. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. 12. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız ve ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Modelimiz böyle 12 sıranın tekrarından oluşacak. Kaydırmalı bir model. Yani 6 sırayı ilk başta yaptığımız gibi diğer ikinci 6 sırayı da kaydırarak yaptık. Toplamda 12 sırayı tamamladık. Evet. Modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel, kolay, çabuk ilerleyen bir model. İnce iple de gayet güzel oldu. Daha ince angora tarzı iplerle de yapabilirsiniz. Anne yeleği, şal olarak. Ama yani çocuk örgülerinde de kullanabilirsiniz, yetişkin örgülerinde de kullanabilirsiniz. Modelimiz böyle. Bir kez daha kuracak olursak modeli, şurada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yaparak devam edebiliriz. Ben daha fazla uzatmayın videoyu. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyerek modeli kurabilirsiniz. Bir parça da daha önce yaptım. Bakın şöyle modelin ilerlemiş hali böyle. Burada da tekstil tipi lastik uyguladım. Üzerine modeli kurdum. Burada birkaç sıra haroşa lastik yapmıştım. Modelimiz böyle arkadaşlar. Bakın ilerlemiş hali gayet güzel. Zarif şöyle güpür dantel gibi görünen bir model. Modelimizin arka yüzü de şöyle. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Şöyle bir görüntü elde edersiniz. Gayet güzel ve gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, yelek, hırka, süveter, etol şal yapımında hepsinde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesinde de yapabilirsiniz. Altına astar uygularsınız kumaştan. Astarlı kumaşlar oluyor bebek battaniyeleri için.
Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Sizler de nelerde uygulayacaksınız bu modeli, onları yorumlarda yazarsanız sevinirim. Hem de yapacak olan arkadaşlara da fikir olur. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.